Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere KPI, parametre veya verilerin hız göstergesiyle nasıl hazırlanacağını anlatmaya çalışacağım. Bu grafikleri herhangi bir ortamda sunum yaparken verilerin görselliğini güçlendirmek adına kullanabilirsiniz. Ben bu örnekte parametre olarak üretim, fire, satış ve kapasiteyi aldım. Siz de kendi bulunduğunuz firmada takip ettiğiniz parametreleri bu grafiklerle görselleştirebilirsiniz. Şimdi bu grafiklerin nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için her zamanki gibi formüllere gidiyorum ve şimdi hesapla diyorum. Gördüğünüz gibi ben her hesaplattırdığımda grafiğin göstergesi değişiyor. İlk grafiğimiz satışı, ikincisi kapasiteyi, yine bir satış daha ekledim. Fire ve üretim parametrelerini gösterecek şekilde grafiklerimizi hazırladım. Şimdi nasıl yapıldığına bir bakalım. Bunun için şuradan şu parametreyi alıyorum, kopyalıyorum ve sayfa 2'ye yapıştırıyorum. Öncelikle grafiğimizi oluşturabilmek için gereken verileri yazmamız veya hesaplatmamız gerekiyor. Bunun için şu alana öncelikle boş yazıyorum. Daha sonra 1, 2 diye aşağı doğru çektiriyorum. 10 tane olacak şekilde. Boşluk alana şuraya yüzde olarak yazıyorum ve %50 yazıyorum. Ctrl D ile aşağı gidiyorum ve şuraya %10 yazıyorum. Ve aşağı doğru çektiriyorum. Bunların ne işe yaradığını grafiğimizin üzerinden göstereyim. Burada grafiğimizde şurada boşluk bir alan var. Ve şurada şu bölüm 10 tane bölmeden oluşuyor. Bu alanı hazırlayabilmek için yaptığımız bir bölüm. Şimdi şuradaki verileri hazırlayalım. Bunun için yine yüzde işaretine basıyorum. Buraya %49 yazıyorum. Ctrl R diyorum. Şuraya %1 diyorum. Bunları da az sonra söyleyeceğim. Şuraya da formül yapacağız şimdi. Formülümüz şu. Topla formülü. Şu alanı toplayacak. Ve yine topla formülünü kullanacağım. Şunlardan çıkaracak. Verileri tamamladığımıza göre artık grafiğimizi yapmaya başlayabiliriz. Bunun için ilk olarak şu alanı seçiyorum. Ekleden halka grafiği seçiyorum. Öncelikle şunları kaldırıyorum. Grafiğimizi biraz büyütüyorum. İlk yapmamız gereken şu alanı alta getirmek. Şunlar üst tarafta olacak. Bunun için veri serileri biçimlendir diyorum. Ve şuradaki döndürme alanına 120 yazıyorum ve şunun dönmesini sağlıyorum. Şimdi grafiğimizin renk ayarlarını yapalım. Bunun için grafiğimize gelip sağ klikine veri serilerini biçimlendir diyorum ve dolguya geliyorum. Gradyan dolgu diyorum. Şu stopu kaldırıyorum. İlk stopu bir renk seçiyorum. Ben şu rengi seçmek istiyorum. İkinci renk olarak da sarıyı seçeceğim. Doğrusal olsun ve yönü de şuradan da yönünü de şu şekilde seçelim. Biraz saydamlığını arttıralım. %20 kadar. Aynı şekilde şu rengi de %20 kadar arttıralım. Şunu biraz küçültelim. Şurayı %70 yapalım. Kapatalım ve sadece şunu seçelim. Bunu da şuradan yapalım. Dolgu yok diyelim. Şimdi ikinci grafiğimizi hazırlayalım. Bunun için sağ klik veri seç diyorum ve ekle. Şunu seçiyorum ve şu alanda da şu değerleri alıyorum. Tamam diyorum. Yeni eklediğimiz grafik seçiliyken grafik türünü değiştir diyeceğim. Buradan pasta grafiği seçeceğim. Grafiği seçeceğim ve buradan veri serilerini biçimlendireceğim. Dolgu olarak dolgu yok diyorum. Sadece şurayı %15 olarak değiştirip yine bunu seçiyorum ve şurada rengi kırmızı yapıyorum. Ana hat olmasın. Ana hat da kırmızı olsun. Tekrar %1'e alıyorum. Şimdi ikinci grafiğimizin ayarlarını yapalım. Bunun için grafiğimiz seçiliyken veri serilerini biçimlendir diyor. Ve bu grafiğimizin de açısını %20 yapıp diğeriyle eşitliyorum.
İkinci ekseni seçiyorum. Üste gelmesini sağlıyorum ve kapatıyorum. Grafiğimizin diğer alanlarına geçmeden önce birkaç ayar yapalım. Bunlardan ilki grafiğimizin dolgusunu kaldıralım. Dolgu yok diyelim. Kenar çizgi rengi de olmasın. Ve aynı zamanda şurada görünümden kılavuz çizgilerini de kaldıralım. Ve şunlarla işimiz bitti. Şunları beyaz yapabiliriz artık. Görünmesin. İlk önce grafiğimizin çerçevesini yapalım. Bunun için ekleden, şekillerden, buradan şunu seçiyorum. Ovali. Şuraya tıklıyorum. Ortasını görebilmek için şekil dolgu yok diyorum. Şekil ana hattığı şu olsun. Ve şöyle büyütüyorum. Köşeden çekip dengeli bir şekilde. Şunu şunun içine sığacak şekilde ya da şunu biraz küçültelim. Çok büyük. Evet. Biraz daha küçültebiliriz. Evet, bu iyidir. Şekli biçimlendirelim. Sağ klik yapalım. Buradan çizgi stilini biraz kalınlaştıralım. 15 kadar olsun. Ya da 12 olsun. 15 çok iyi. Formatını şöyle 3B olsun ve şunu seçelim. Evet. Bunu tamamladık. Şimdi bir tane daha oval ekleyeceğiz. Şeklimizin rengini ve çizgisini ayarlayalım. Bunun için şekli biçimlendir diyorum. Dolgusunu turuncu yapacağım ancak saydamlığını arttıracağım bunun. %96'ya kadar. 97 yapalım. Çizgi rengini yine turuncu yapacağım. Ve çizgi stilini biraz arttıracağım. Şimdi bunu büyütebiliriz. Şuraya sığacak şekilde. Şimdi şu ortaya gelecek şeklimizi yapalım. Bunu yine ekle. Şekillerden yine ovali kullanacağız. Rengini önce ayarlayalım. Bunu da şöyle olsun. Gradyan dolgu olsun ancak direkt şuradan bir tane seçelim. Kenar çizgi rengi olmasın. Dolguyu tekrar şöyle bir sırasıyla bir bakalım hangisi daha uygun olacak. Bunu seçelim. Kapatalım ve şunu boyutunu küçültelim. Şuraya göre ayarlamamız lazım. Evet, tamamdır. Şimdi bu buradayken bir tane daha oval ekleyeceğim. Şuraya şu şekilde. Sağ klik şekli biçimlendir diyorum. Dolguyu gradyan yapıyorum. Şunları kaldırıyorum. Şu topları. Şunu siyah yapıyorum. Şunu beyaz yapıyorum. Ve şunu yol yapıyorum. Çizgi rengi de yok. Olmasın. Gölge efekti veriyorum burada. Ve şunları biraz yaklaştırıp ikisini grupluyorum. Kontrole basılı tutup seçiyorum ve gruplandır diyorum. Ki ikisini birlikte hareket ettirebileyim.
Hatta şöyle yapalım. Şunu grafiğimizi kenara alalım. Şunu önce şu ikisini bir hizalayalım. İkisini seçiyorum. Biçimden hizala diyorum. İki hizala ve ortaya hizala. Şunu alıp şuna basılıyor. Şuna basıp şunu seçiyorum. Kontrole basılı şekilde yine dikey hizala ve ortaya hizala diyorum. Şunu tekrar düzenleyeceğiz ama şimdi. Tabii ki bu olmadı. Yine ayarı değişti. Şöyle önce bunu seçeceğim. Sonra bunu seçeceğim. Bu yüzden oluyor. Evet. Şimdi oldu. Şimdi sayısal verileri eklememiz gerekiyor. Bunun için de grafiğimizi tekrar geri almamız lazım. Ama önce şunları bir daha bir gruplayalım hepsini. Hepsini bir kontrole basılıyken seçelim. Ve gruplantı yapalım. Ki birlikte hareket etsinler. İşimiz kolaylaşsın. Şimdi grafiğimizi alalım ve şunu şöyle ortalayalım. Şunu bu tarafa kaydıralım. Oklarla kaydıralım bunu. Evet. Şimdi ekleden metin kutusunu seçiyorum. Tıklıyorum ve 0 100'e yazıyorum. Tekrar bunu seçip bold yapıyorum. Büyüklüğünü şurada ayarlayacağız. Şuraya alıyorum bunu. Bir tane daha kopyalayalım. Şuraya da 100 yazalım. Evet, büyüklüğü iyidir. Şimdi hızlı bir şekilde şunları dolduralım. Şimdi yerlerini yerleştirelim. Şuradaki çizgilere denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Düzenlemesini hızlı bir şekilde hemen yapabilirsiniz. Yakınlığını ve uzaklığını siz göz kararı ayarlayabilirsiniz. Seçip
Evet, bu tamamlanmış oldu. Şimdi diğer eklemelerimizi yapalım. Buradan eklenen şekillerden yuvarlatılmış dikdörtgeni seçiyorum. Şuradan şu sarı kutuyu alıp çektiriyorum sonuna kadar. Ve şuradan aşağıdan yukarı doğru bastırıp şeklimizi ayarlıyorum. Görüntü olarak da şunu alıyorum ben. Ve şu alana çekiyorum. Büyüklüğünü ayarlayabiliriz. Biraz daha büyük olabilir. Bu bizim veri etiketimizi gösterecek. Yani şu değerimizi gösterecek. Bunun için buraya shift eşittir diyorum. Ve şunu alıyorum. Tekrar seçiyorum. Ortada olsun. Bold olsun ve büyütelim. Rengi beyaz olsa nasıl olur? Güzel olur. Çok büyük oldu galiba. Evet, bu iyidir. Ve buradan da metin kutusu ekleyip buraya da üretim yazıyorum. Bold yapıyorum. Büyütüyorum. Şu alana ekliyorum. Bir daha büyüteyim. Evet, son bir işlem adımımız kaldı. Yine şu alta bir gölge eklemek istiyorum. Yine aynı şekilde şekillerden ovali seçiyorum. Ve şöyle seçip şekli biçimlendir diyorum. Gradyan dolgu yine aynı şekilde. Sadece çizgi rengini çizgi yok diyorum. Kapatıyorum. Şimdi grafiğimizi bir çalıştıralım. Bunun için yine formüllere gidiyorum ve şimdi hesapla diyorum. Evet. Grafiğimiz çalışıyor. Hız grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.